Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün iki renkli olarak bebek örgülerinde kullanabileceğiniz oldukça kolay ve hoş görünen bir örgü modeli göstermek istiyorum sizlere. Ben birbirine zıt iki renk kullanmak istedim. Dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son bir tane kenar ilmeği ilave etmelisiniz. Ben ilmeklerimi hazırladım. 17 ilmekle örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka yüzündeyim ve ilk sırasındayım. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini düz örerek örgüme başlıyorum. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını arka yüzde düz ördüm. Ön yüze geçtiğim zaman hemen renk değiştiriyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Renk değiştirme işlemini ön yüzde yapıyorum. Örgümün ikinci sırasındayım. İpim arkadayken 4. ilmeği örmeden atlattım. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Ön yüzde modelimin kurulumu bu şekilde tamamlanmış oldu. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini tekrar örmeden aldım. İpimi arka tarafa alıyorum. Bu sırada ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. İpimi tekrar örgümün ön yüzüne bana doğru tarafa alıyorum. Bir ilmek atlatıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bir ilmek örmeden tekrar atlatıyorum. Sonraki 3 ilmeği düz örüyorum. Örgümüzün arka yüzünden tamamlanması bu şekilde. İki sırayı tamamladıktan sonra tekrar renk değiştiriyorum. Burada önce kenar ilmeğini örmek istiyorum. Burada 3 tane olan pembe ilmeğimin birincisini düz örüyorum. İkincisini örmeden atlatıyorum. Üçüncüsünü düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. 2 3 ilmek düz örüyoruz. Dördüncüyü atlatıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. Dördüncüyü atlatıyoruz. Burada daha önceki ördüğümüz 3 ilmeğin tam ortasındaki kalan ilmeği örmeden atlatıyoruz. Öncesindeki kalan 3 ilmeği düz örüyoruz. Modelimizin kaydırılması bu şekilde. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi bu sırada tekrar düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. İlmeğimi atlatıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Mavi ipimle 2 sırayı tamamladım. Şimdi tekrar pembe ipe geçiyorum. Aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Tekrar pembe ipimle bir sıra daha göstermek istiyorum. Renk değişimini anlayabilmeniz için. İlk başlangıçtaki işlemleri yapıyoruz. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Burada
önceki sırada ördüğümüz 3 ilmeğin ortasındaki kalan ilmeği örmeden atlatıyoruz. Öncesindeki 3 ilmeği düz örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde aynı şekilde örmeden aldığımız ilmekleri tekrar örmeden alıyoruz. Diğer 3 ilmeği ise düz olarak devam ediyoruz. Her defasında bu şekilde modelimizi kaydırmamız gerekiyor. Tekrar renk değiştirdiğimiz zaman bu 3 tane olan pembe ilmeğimizin ortasındaki ilmeği atlatıyoruz. Sonrasındaki 3 ilmeği düz örüyoruz. Ortasındaki ilmeği atlatıyoruz. Sonraki 3 ilmeği düz örerek devam ediyoruz. Bir ilmek daha düz ördüm. 3 ilmeğin tam ortasındaki ilmeği atlatıyorum. Devamındaki 3 ilmeği düz örüyorum. Burada 3 tane pembe ilmeğim var. Bunun tam ortasındaki ilmeği atlatarak devam etmem gerekiyor. 2 ilmeğin arasındaki kalan 3 ilmeği ise düz örerek örgümüzü devam ettiriyoruz. Bu modeli 2 renk ile çalışmanızı tavsiye ederim. Daha çok renk kullandığınız zaman aynı görünümü elde edemeyebilirsiniz. Farklı bir görünüm ortaya çıkacaktır. 2 renk ile oldukça hoş bir görünümü var. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. 3 numaralı şiş ile küçük bir parçada çalıştım. Bebek yeleğinde nasıl duracağını görmenizi istedim. Örgümüzün arka yüzü. Herkese kolay gelsin.